Merhaba arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda her türlü örgüye yakışacak bir model anlatımı yapacağım. Benim çok sevdiğim bir model arkadaşlar, sizlerle de paylaşmak istedim. Hem çok kolay hem de çok gösterişli. Modelimizin ön kısmı böyle, arkası da böyle arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir modelde kaydırma yaparak ilerliyoruz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni model videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Modelimiz için 3,5 numaralı şişe 33 ilmek atarak başladım arkadaşlar. 3 haroşa sırası ördüm. Haroşamı her iki yönde tersten ördüm. Şimdi bu sırada modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Modelimiz 6'nın katından artı 1 ilmekten oluşmakta. 5 modelimiz olacak. 6 kere 5 30 artı 1 31 ilmek. Kenarlardaki ilmekleri de sayarsak 33 ilmek oluyor arkadaşlar. Şimdi bu sırada model kurulumuna geçelim. Modelimizin ilk sırasını öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi buradaki 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Şu şekilde ilk 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. Buradaki ilmeği çevirip yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 5 ilmek üzerine modelimizi kurduk arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Model aralarında bir ilmek ters ilmeğimiz olacak. Şimdi bir ilmek ters ördükten sonra tekrar 5 ilmek üzerine yine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Yani burada modelde yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Bu şekilde 5 ilmek üzerine modelimizi kurarak devam ediyoruz. Modelimizin ilk sırasını örüyoruz. Model aralarımız bir ilmek ters olacak. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi aynı işlemi uyguluyorum. 5 ilmek üzerine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçüncü modelimizi de yaptık. Model aralarımız bir ilmek ters. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yapıp ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Model aralarımızda bir ilmek ters ilmeğimiz var. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek ters örüp kenarlarda olan ilmeği de şu şekilde düz olarak örüyorum. Sıra sonunda düz olarak örüyoruz. Sıra başında ilmeği örmeden alıyoruz. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Şimdi ikinci sırasını örmeye geçelim. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüzde örmüş olduğum ters ilmekleri arka yüzde düz olarak, yani model aralarında olan ters ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Bir ilmek düz örüp modelde olan 5 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3
4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Model arasında olan ön yüzde örmüş olduğumuz ters ilmeği arka yüzde düz. Modelde olan 5 düz ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Model arasındaki ilmeği düz. Modelde olan 5 ilmeği ters. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. 5 ilmek ters, modeldeki ilmeklerimi arka yüzde ters, ön yüzde düz örüyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar modelde olan 5 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 1 ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 4 sıra ördükten sonra kaydırma yapıyoruz. Şimdi modelimizin ilk 2 sırasını ördük. Şimdi 2 sırasını da öreceğiz. Modelimizin 3. sırasındayız. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi modelde olan ilmeklerimi düz öreceğim. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Model arasında olan ilmeğimi ters. Modelde olan ilmeğimi düz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek ters, 5 ilmek düz. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde örüyoruz. Modelde olan ilmekleri düz, model arasında olan ilmeği ise ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek modelden sonra ters örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin 3. sırasını da tamamlamış oluyorum. Şimdi arka yüze modelimizin 4. sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde aralarda örmüş olduğum ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum. Modelde olan 5 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Model arasında olan ilmeği arka yüzde düz, modeldeki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelde olan 5 ilmeğimi ters olarak örüp 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp modelimizin 4. sırasını da tamamlıyoruz. Şimdi modelde kaydırma yapacağız arkadaşlar. Kaydırmamızı şu şekilde yapıyoruz. Model aralarında olan ters ilmeğimizi modelin ortasında olan düz ilmeği kabul edip kenarlarındaki 2 ilmeği de alarak 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Kenarlarına yine modelimizin kenarlarına 1 ilmek ters öreceğiz. Ters ilmeklerde modelin ortasında olan düz ilmeğin üzerine gelecek. Yani bu arada olan ters ilmeğimiz modelin ortasında olan düz ilmeğin üzerine gelecek. Ters ilmekten sonra 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Tekrardan 1 ilmek bir önceki modelin ortasında olan düz ilmeğin üzerine ters olarak gelecek. Şimdi modelimizi kaydıralım. Buradaki ters ilmeğimi
düz olarak örüyorum. Modelin ortasındaki ilmeğimiz de ters olacağı için buradaki 2 ilmekle yarım model yapıyoruz. Şu şekilde bir ilmek dolama yapıp buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Şimdi modelimizin ortasındaki düz ilmeğimizin üzerine model aralarında olan ters ilmeğimiz gelecek. O yüzden bir ilmek buradaki düz ilmeğin üzerine ters örüyorum. Şimdi ters ilmeğimden sonra 5 ilmek olacak arkadaşlar. 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Buradaki ters ilmeğimizin üstüne de modeldeki düz ilmeğimiz gelecek. Yani buradaki ilmek arkadaşlar. Modelin ortasındaki düz ilmek. Ters ilmeğimi ördükten sonra ilk sırada modelimizi örmüş olduğumuz gibi yine aynı şekilde örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yapıp buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelimiz bu kadar. Kurmuş oluyoruz modelimizi. Model arasında olan ilmeği ters olarak örüyorum. Bir önceki sıradaki düz ilmeğimizin üzerine ters gelecek. Şimdi ters ördükten sonra yine 5 ilmek üzerine modelimi kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yapıp ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelden sonra bir ilmek ters örüyorum. Tekrar modelimi kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar bir ilmek dolama yapıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arada olan bir ilmeği ters olarak örüyorum. Model aralarımızda bir ilmek ters ilmeğimiz var. Kaydırma yaparsak da bir önceki sıradaki modelin ortasında olan düz ilmeğimizin üzerine ters ilmeklerimizi denk getireceğiz arkadaşlar. Şimdi ters ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yapıp ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp burada kalan 2 ilmeğimle yarım model yapacağım. Ters ördükten sonra şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yapıp buradaki ters ilmeğimi düz olarak örüp buraya yarım model yapmış oluyorum. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp modelimizin ilk sırasını tamamlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Arada olan ters ilmeklerimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi modeldeki 5 ilmek düz ilmeği arka yüzde 5 ilmek ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. 5 ters, 1 düz. En son düz ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmek ters örüyorum. Yarım modelimde olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi modelimizin 3. sırasına geçtik. Modelde olan ilmeklerimizi düz, arada olan ilmekleri ise ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Modelimizin 3. sırasını modelde olan ilmekleri düz, arada olan ilmekleri ters örerek tamamladım. Şimdi modelimizin 4. sırasına geçiyorum.
Yine modelde olan ilmeklerimizi arka yüzde ters, model aralarında olan ilmekleri ise düz olarak örüyorum. Yani 5 ters, 1 düz olarak modelimizin 4. sırasını tamamlıyoruz. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. Dört sırada bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi de 4 sırada tamamlamış oluyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Şimdi tekrar modeli kaydıracağız. Yani ilk sıradaki yapmış olduğumuz gibi öreceğiz. İlk sıranın aynısını tekrarlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yapıp ters ilmeğin üzerine modelin ortasındaki düz ilmeği denk getiriyorum. Tekrar dolama yaptım. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir önceki sıradaki modelin ortasındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Yani model arasında olan ters ilmeğimiz. Tekrar modelimi kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yapıyorum. İlmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir önceki sıradaki modelimizin üzerine düz ilmeğin üzerine ters ilmeğimizi denk getiriyoruz. Tekrardan 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yapıp ilmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp tekrar aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Modelimizin ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralarını ilk sıralarda örmüş olduğumuz gibi örüp modelde biraz ilerleyip gelelim. Modelimizi örerek ilerledim. İlerledikçe de model daha çok ortaya çıktı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.